Herkese selamlar. Bugün de haftalık haberler ve yeni gelişmelerden bahsetmeye devam ediyorum. Bu videoda vereceğim bilgiler resmi açıklanan ve onaylanan haberler olduğu için kendi kanalımda paylaşacağım. Ancak daha derin ve sızdırılan görsellerin olduğu konuları yan kanalımda sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Mesela Deadpool 3 ya da sizlerin bildiği adıyla Deadpool and Wolverine filmiyle ilgili yapılan son haberler gibi. Ancak bu videoda sinema şirketlerinin söylediği ve verdiği son gelişmelerden bahsedeceğim. Videoya başlamadan hemen önce eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sorry, this lane is reserved. You think you can take my power? İlk olarak Alien serisinin yeni filminden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki 2024 yılında Alien serisinin yeni bir filmi gelecekti. Daha önce Prometheus ve Alien Covenant gibi efsane filmleri gelen serinin devam halkalarını fazlasıyla merak ediyorduk. Çünkü artık bu seri insanlığın başlangıcına, yapay zekaya ve uzaylıların geçmişine kadar bağlanmaya başladı. Alien'ın özellikle son yapımlarıyla birlikte mükemmel bir film serisi olduğunu düşünüyorum ve yeni filmden ilk poster yayınlandı. Bir yaratık ve insanı gördüğümüz bu görsel gerçekten de insanlığın başlangıcına kadar uzadığını gösteriyor. Alien Romulus olarak bildiğimiz yeni filmin adı Alien Romulus olarak değiştirilmiş ya da en azından posterde böyle yazıyor. Film 16 Ağustos'ta vizyona girecek ve serinin devam filmlerini merak edenler varsa yakında yeni bir fragman geleceği de onaylandı. Bir diğer haberimiz ise Karayip Korsanları'ndan geliyor. Karayip Korsanları serisinin 5. filminden sonra 6. film gerçekten tartışma konusu olmuştu. Acaba Johnny Depp yeni filmde geri dönecek miydi ve Disney 300 milyon dolar verecek mi gibi konuşmalar vardı. 6. filmde Margot Robbie üzerinden devam eden bir hikaye olması beklenirken başka bir oyuncuyla devam edecekleri söylenmiş. En azından bu konuda söylentiler varmış. Bunun üzerine Elon Musk karısını çaldığı adamı savunarak Disney'e büyük bir laf etti. Zaten Elon Musk Disney'i pek sevmiyor ve X'e reklam vermeyi kestikleri için onlardan nefret ediyordu. Elon Musk'ın Disney'e olan tepkisi dışında benim düşüncem Disney'in bu seriyi devam ettirdiği takdirde batıracağı yönünde. Bunun yerine en son Davy Jones'u getirmişlerdi ve bu hikayeden devam etmeleri gerçekten çok daha mantıklı olurdu. Ama yine de kendi bilecekleri iş ve bence Johnny Depp olmadan kimse Karayip Korsanları serisinin yeni filmini umursamayacaktır. Neyse biz Disney'deki son gelişmelerden devam edelim. Toy Story serisinin 5. filminden ilk açıklama Disney tarafından yapıldı. Oyuncak Hikayesi serisinin 5. filmi 2026 yılı için planlanıyor. Aslında bu tarih biraz geç olmuş çünkü 2025 yılına kadar gelmesini bekliyorduk. Disney'in yeni yayın takvimine göre pek çok filmin çıkış tarihi de ortaya çıktı. Mesela Moana 2'den de ufak bir teaser yayınlandı. Normalde ilk film için live action film uyarlaması gelecekti. Bu durumda 2024 yılında Moana 2 gelirken 2025 yılında Moana live action filmi vizyona girecek. Biliyorsunuz ki Dwayne Johnson Moana filmlerinde yer alan bir oyuncuydu. Bu nedenle her iki filmde de kendisini göreceğiz. Disney'in yayın listesini paylaşmakta telif hakkını ihlal eder mi bilmediğim için şimdilik bir şey demiyorum dostlar. Sadece şunu söyleyeyim, Avengers 5 2026 yılı için planlanıyor ve diğer filmlerde 2027 olarak gözüküyor. Bu durumda Marvel açısından olaylara bakarsak henüz bu son filmlerin çıkış tarihleri güncellenmemiş. Evet, haftalık haberlere uzun zaman sonra yeni bir DC haberiyle devam ediyoruz. Peacemaker dizisinin 2. sezonunun senaryosu tamamlandı. Yeni DC filmleri eş başkanı olan James Gunn 2. sezonun çok yakında bizlerle olacağını söyledi. Peacemaker ilk yayınlandığı dönemde insanlar tarafından fazlasıyla sevilmişti. DC evreni dönem değiştirmiş olsa da James Gunn kendi serilerine devam edecek. Yani bildiğim kadarıyla Suicide Squad ekibinde herhangi bir değişim olmayacak. Hatta pek çok karakter için spin-off diziler gelmeye devam edecek. Bir diğer haberimiz ise artık Marvel'dan geliyor. Marvel'ın Madame Web filmi eleştirmen puanlarıyla fazlasıyla kötülendi. Filmi izleyen eleştirmenler filmi hiç beğenmediklerini ancak oyuncuların güzelliği için izlenebileceğini söyledi. Aslında bir bakıma kötü bir laf etmiş oldular. Bu filmde yer alan zaten 2 tane güzel oyuncu var. Onların da güzelliği için bir film izlenmez diye düşünüyorum. Filmin CW dizileri gibi kostümlere ve dövüş sahnelerine sahip olması elbette talihsizlik olmuş. Sony bu filmde potansiyelinin daha iyisini başarabilecekken sanırım ikinci bir Morbius vakası bizleri bekliyor. Biliyorsunuz ki Sony sosyal medyada alay konusu olup filmleri daha çok kişiyi izletmeyi başarıyor. Bu arada her ne kadar Madame Web'e Marvel'ın filmi desem de yapımcının Sony Pictures olduğunu unutmayın. Sony'den gelen bir diğer haber ise Venom'la ilgili olacak.
Sony Pictures, Venom karakteri için R-rated bir animasyon üzerinde çalışıyor. Bu bahsettiğimiz animasyon bir dizi mi yoksa film mi olacak bilmiyoruz, ancak asıl hedeflerinin Venom'un farklı evrenlerdeki formlarını arttırmak olduğu söyleniyor. Kaynaklar her zamanki gibi benim Twitter'da takip ettiğim kişiler. Biliyorsunuz ki Sony Pictures, Prime Video ile birçok dizi için işbirliği yapıyordu. Mesela The Boys, Spider-Man Noir ya da Spider-Woman gibi projeleri de Prime Video'da yayınlanacak. Dolayısıyla bu işbirliği içerisinde Prime Video'ya içerik üretmeleri gerekiyor. Şu anda Venom animasyon dizisi üzerinde çalışıyorlar ve bu projeden de ilk fragmanın çok yakında geleceği söylendi. Benim asıl merak ettiğim şey ise bu yıl vizyona girecek olan Venom 3'ten ilk fragmanın ne zaman geleceği oldu. Diğer haberlere geçersek ki bu konularda zaten detaylı incelemeler hazırlamıştım. Ama inceleme videoları yerine haberleri takip edenler için bir özet geçmek istiyorum. Paramount Plus'ta yayınlanacak olan Knuckles dizisinden ilk resmi fragman yayınlandı. 26 Nisan'da başlayacak olan dizi Knuckles için bir spin-off olacak. İkinci ve üçüncü film arasında geçen olayları ve Robotnik'in yanında çalışan adamların intikamını gösterecekler. İlk filmde Sonic'in güçlerini çaldıkları gibi şimdi de Knuckles'ın güçlerini çalmaya çalışıyorlar. Her şeyin sonucunda bu dizi Sonic serisinin 3. filmine bağlanacak. Ayrıca bu hafta içerisinde Sonic 3'ten küçük bir teaser yayınlandı. Pazar günü yapılacak olan Super Bowl'da bir sürü filmden yeni fragmanlar yayınlanacak ve bizler de bütün fragmanları şimdiden beklemeye başladık. Çünkü bazı şirketler biraz daha erken vakitte fragmanları yayınlayabiliyorlar. Aslında bu iyi bir şey, çünkü aynı anda gelen bir sürü film fragmanına yetişmem imkansız olacak. Bir diğer haberimiz ise Jumanji serisinden geliyor. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Nebula ablamızın başrolde yer aldığı Jumanji serisi devam ediyor. Normalde bizim izlediğimiz live action film franchise'ında son iki film ikinci ve üçüncü filmler olarak geçiyor. İlk film ise 1995 yılında vizyona girmişti. Şimdi ise yapımcılar Jumanji 4 The Final Level yani son level filmi üzerinde çalışıyorlar. Jumanji serisi insanlar tarafından fazlasıyla sevilmişti. Muhtemelen herkes bu iki filmden birini illaki bir yerde görmüştür. Bir diğer haberimiz ise Ninja Kaplumbağalardan geliyor. Ninja Kaplumbağalar serisi için Paramount Plus'ta yayınlanacak yeni bir dizi ortaya çıktı. Son gelen Ninja Kaplumbağalar Mutant Kargaşası filmi için bir dizi olacak. Görsel kalite anlamında daha çok geçmiş jenerasyonu ele alan bir yapım olduğunu görüyoruz. Paramount Plus özellikle son zamanlarda birçok yeni dizi ve projeyle devam ediyor. Benim videolarda bahsetmediğim ancak büyük kurgusal evrenlere bağlı olan pek çok projesi de var. Evet dostlar, bu hafta değinmek istediğim tüm güncel konular bunlardı. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.